Erbakan Hoca'nın mitinglerinde korumalık yaptık. Bana dedi baba oku falan demedi. Bak dedi ablaları dedi dövüyorlar, copluyorlar. Bana bir daha dedi üniversite oku deme. Bu ülkede sen nasıl hayal kurabilirsin? Kuramam, ben kuramam. Kuramadım zaten. Tayyip Bey hapse girdi. Şimdi gülüyorum, diyorum ki Tayfur sen de özgürlüğüne kavuştun. Ve 2006 yılında Ahmet yürüyememeye başladı. Söylediği son cümlelerdi. Sizi çok yordum. Burası benim odam. Gördüğünüz gibi kapısı yok. Böyle bir şaşalı değil. Yaptığım ürünler, işte yeni modeller, yeni ayaklar, yeni kumaşlar ve bütün resimlerimi kendim çekiyorum. Kapısı yok. İsteyen istediği zaman gelebilir. Kapı çalma diye bir şey yok. Bütün çalışanlar, herkes postacı, kargo. Kapımız açık diyor ya, gerçekten kapımız açık. Ben Niyazi Tayfur Özkaynak. 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Biz 25 yıldır Amerika'da mobilya satıyoruz. Biz kendimize özgün tasarımlar yapıp, hatta ihtiyaçlara göre mobilyalar ürettirip bunları satıyoruz, pazarlıyoruz. ...1964 yılında Diyarbakır'da başladım hayat yolculuğuna. Babam Ege Üniversitesi'nden mezun olmuş genç mühendis. Diyarbakır'a tayini çıkıyor. Elazığ Caddesi'nde doğuyorum. Elazığlıyız zaten. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Elazığ'da bitirdim. Niyazi dedem kundura üreticisi. Valiye, paşaya, Elazığ'ın veya o civar illerden gelen en üst düzey insanlara ayakkabı üreten, diken bir insan. Dedem istemiyor oğlunun esnaf olmasını, üretici olmasını. O okusun istiyor. Tabii o zaman okuyan insanlar çok daha itibar görüyor, geliri de iyi. Fakat babam memur olmasına rağmen, mühendis, yüksek mühendis, beni Hafız Ömer, saatçi Hafız Ömer'in dükkanında beni çalışmaya veriyor yazları. 1 ay, 2 ay. Ben işte müşteri geliyor, saatini getiriyor, pili değişecek, işte fiş veriyorum, kağıdını alıyorum. Orada almayı, vermeyi, yani 8-9 yaşındaydım. Orada başladı benim aslında hikaye diyelim. Ben kesinlikle memur olmamaya karar vermiştim. Bir okul olsun İstanbul'da, hem çalışayım hem okuyayım, hayatı öğreneyim ama kesin kararımı vermişim. Ben memur olmayacağım. Polis birisini yine herhalde yakalamış. Lambaları yakmış. Babam Diyarbakır'da göreve başladığında orada Fehim Adak, Recai Kutan. Onlarla beraber orada çalışmaya başlıyorlar. Onlardan çok etkileniyor babam. Yani onların o güzel ahlakı ve çok zekiler, çok çalışkanlar. İşte öyle o şekilde namaza başlıyor vesaire. Elazığ'a geldiğinde de babam Elazığ'da ilk sosyal faaliyetleri, yani İslami sosyal dernek kuruyor, İlim Yayma Derneği. Orta 3'e kadar İmam Hatip'te okudum. Sonra Elazığ'da 2 tane lise var. Atatürk Lisesi, Elazığ Lisesi. Bir de İmam Hatip var. Arkadaşlarla konuştuk. O solcuların lisesinde işte olaylar var, sıkıntılar var. Yani planlı bir şekilde biz de oraya gideceğiz işte. İşte sen de gel, o da gelsin. Ben kaydımı oradan aldım. Atatürk Lisesi'ne gittik. Bir sene orada
Ya haftanın 3 günü dayak yedik yani. İşte onlar Cuma günü İstiklal Marşı'nı söylettirmiyorlar. Haydi abi kavga. Silah dayadılar bana 3 kişi böyle. Böyle silah dayadılar buraya. Bir anda o hiç açılmayan kapı açıldı. Sürgülü, hiç açılmaz o kapı. Nöbetçi öğretmen Mehmet Tatlıpınar'mış. Bir çıktı, herkes kaçtı bir tarafa. Zaten o son oldu. Ondan sonra ben de ertesi gün kaydımı aldırdım. Elazığ Lisesi'ne gittim. İşte orada da adam diyor ki çarşamba günü ocağa geleceksin. Şu dergiyi alacaksın. Orada da her gün dayak, gürültü. O üniversite hayatı arkasından iyi bir sınava böyle bir hazırlık falan. İşte puanımız coğrafya bölümüne, Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümünü kazandık, okuduk. İstanbul Üniversitesi coğrafya bölümüne gittim. Kaydımı oldum. İstanbul'da çalışmaya başladım. Hemen soruyorum arkadaşlar nerede çalışabiliriz falan filan. Bir yayın evinde başladım çalışmaya. Bazen o işte kesmiyor. Bir arkadaş diyor ki mesela üniversite başladı. Ya diyor gel diyor cumartesi günleri de diyor pazarda diyor bir tezgah var diyor bir şey satar mısın? Allah Allah diyorum pazarda. Yani üniversite hayatı boyunca hep çalıştım. Selamünaleyküm. Ne haber abicim? Yakışıklısın ya maşallah ya. Aslan kardeşim benim. Burası New York'a yaklaşık 20 mile yani 30 kilometre uzaklıkta bir yer. New Jersey'nin iyi bir lokasyonu. Burada Soğuk Konsept'in toptan da satmadığı, pazarlamadığı başka ürünler de var. İtalya'dan, Türkiye'deki bir takım farklı firmalardan alıp getirip sattığımız parakende mağazamız. 15 dakika uzaklıkta Soğuk Konsept'in deposu var. Orada buradaki bu sattığımız parakende ürünlerin de stoğunu yapıyoruz. Ayrıca Soğuk Konsept'in kendi asıl stokladığı yüksek hacimli ürünler barındırıyoruz, satıyoruz, pazarlıyoruz. Şimdi gençliğimiz aslında çok hızlı geçti. 80 öncesi kısmi senato seçiminde Erbakan Hoca'nın mitinglerinde onun en yakınında korumalık yaptık. Miting meydanını hazırladık. Hemen her yerde. Doğu Beyazıt'ta beni öldü diye bıraktılar yani. Beni 100 kişi böyle ağzım burnum baygın bir şekilde beni alıp garnizona çektiler yani. Bütün otobüs tarandı. Bayağı böyle bir sıkıntılı günlerdi yani. Dayımın yanına gittim, çalışmaya başladım. Beşiktaş'ta bizim kitabevi, hem kitabevi hem oyuncak satıyor işte falan. 89 yılı evlendim, bir yıl daha dayımla beraber çalıştık. Küçük bir hissem de var. Bir yıl sonra ben dayımdan ayrıldım. Hani böyle fırsatlar insanın ayağına fırsatlar gelir ya. Bir arkadaş geldi, dedi ki birisi bir dershane kurmuş. Adı da Kent İngiliz. Gittik, baktık 5 katlı bina. Bu arkadaşlar dershaneyi kurmuşlar ama işletemiyorlar. Biz de bir arkadaşımla beraber, sermaye benden, o dershaneyi aldım. 8 yıl dershaneyi başarıyla idare ettik. Bu arada tabii bizim yine vakıf, parti bu çalışmalarımız hiç eksik değil. Hep devam ediyor. Kadıköy'de Refah Partisi'nde yönetim kurulunda çalışıyoruz. Orada tanıştım, çok sevdiğim bir arkadaşım. O vesile oldu diyelim veya işte o konular açıldı falan filan. Ben tuttum, dershaneyi bizde çalışan 3 tane öğretmene sattım. İnşaat işine başladık. 2-3 tane inşaat yaptık. En sonunda da Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığımız en güzel projeydi. Lalezer konaklarını yaptık. 94 seçimleri, 1994 yerel belediye seçimlerinde hayatımın en çok çalıştığım dönemiydi partiye. Oylar 4'e bölündü. Biz 2 puanla Refah Partisi kazandık. Ömer Dinçer beni aradı. Görev alır mısın dedi. Ya ben ticaret yapıyorum, benim işlerim var. Ya dedi sana uygun bir iş var dedi. Sana uygun bir iş. Nedir o iş dedim. Dedi ki Yerebatan Sarnıcı var dedi Sultanahmet'te. Evet.
Acilen dedi seni oraya gönderelim. Hem işini aksatmazsın, yolsuzluklar var dedi orada. Duymuşlar, haber almışlar. Gittim orada ben 4 ay Yerebatan Sarnıcı'nda görev yaptım. O kadar kötü yolsuzluklar yapmışlar ki samandan bilet basmışlar. 2000 kişi girmişse Yerebatan Sarnıcı'na 30 kişi girmiş görünüyor. Haksızlık karşısında susmayacaksın ve taşı taşın üzerine koyacaksın. İş yerinde çalışırken piyano dinliyorum. Ama Türk müzikleri, enstrüman falan yani Türk müziği, Batı müziği, piyano ağırlıklı dinliyorum. Fakat akşamleyin 5'ten sonra burada çalışanlar falan gittikten sonra eğer burada çalışıyorsam iş değişiyor. Erkan Oğur, biraz Abdülsamet, biraz Ahmet Kaya ve bir bakıyorum gece 1 olmuş. Bazen geç saatlere kadar çalıştığım oluyor. Bu üçünden başka bir şey dinlemiyorum. Yerebatan Sarnıcı'nda 4 ay çalıştıktan sonra Cemal Reşit Rey konser salonunda idari işler müdürlüğünü önerdi bana. Şenol Demiröz rahmetli oldu. TRT Genel Müdürlüğü yaptı sonra. Orada da hem yolsuzluklar var hem kötü yönetim var. Ama benim diğer taraftan inşaat işim devam ediyor. Orada güzel para kazanıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Fakat bu tarafta ben isyan etmiş adamım yani baba ben memur olmayacağım demişim. Bu arada ben o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Tayyip Erdoğan birkaç defa kendisine söyledim. Beni azat edin, beni affedin. Ben diğer tarafta işlerim var. Beni meşgul ediyor. Yani burada bu bir şeyler yaptık. Bir yoluna girdi Cemalciğim. Bundan sonra buraya başka bir arkadaş bulun. Ben kendi işlerime bakayım. Tayyip Bey hayır dedi. Devam edeceksin. Hem kendi işini yap hem bu işleri de yapacaksın. Bu işi güzel yapıyorsun. Devam et. Ya içim yiyor. Yani çünkü yaptığım işi çok iyi yapmak istiyorum. Sonra ne oldu? Ben sonra nasıl özgürlüğüme kavuştum? Aslında ben 28 Şubat'ın ilk ayak sesleri diyelim. Vural Savaş, savcı, işte şiir okudun, dava açıldı falan filan. Kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bütün bu emekler kelepçeyi taktılar, Tayyip Bey'i götürdüler. Tabii o çok üzücü, çok ağır bir şey. Ama şimdi gülüyorum, diyorum ki Tayfur sen de özgürlüğüne kavuştun. Tayyip Bey hapse girdi, ben de belediyeden ayrıldım. İnşaat işimi devam ettirdim. Ama o arada Türkiye'de sıkıntılar 28 Şubat hızla Tayyip Bey'in hapse girmesiyle hızla daha da arttı. Ülkemizin bu geçtiği süreçte son yaşadığı bir densiz olay vardır. Sincan olayı. Sincan'daki olayı yok farz edemeyiz. Hayal geliyor size yani öyle şaka yok. Sincan'a tanklar gidiyor, oraya bilmem ne gidiyor. Erbakan Hoca'ya adam general getir. Oğlum getir ben dedi yeni rakı istiyorum dedi. Ya bir devlet toplantısında gündüz vakti rakı niye? Kameralar açık. Ayıp ya o adam efendi bir adam, kibar bir adam. Yani kimseyi kırmamış bir adam yani Erbakan Hoca. Sen o adamın karşısında diyorsun ki oğlum asker soruyor ya efendim ne içersiniz ne içer? Duyuluyor kameralar mahsus yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Erbakan Başbakan. Bu ülkede sen nasıl hayal kurabilirsin? Kuramam. Ben kuramam. Kuramadım zaten. Sen bana nasıl örnek olacaksın? Ben sabah kalkacağım, iş yapacağım ya. 40 tane çalışanım var. Çocuklarım var, okula gidiyor. 20 tane banka batmış. Başbakanın önüne battık biz deyip kasaya atıyorsun. Bana da diyorsun ki hayal kur, iş yap, ticaret yap, istihdam sağla. Sen beni bitirdin, sen benim hayallerim, her şey hayalle zaten. Moralle, heyecanla oluyor bu işler. Benim heyecanım olmasa sabah ben 6'da kalkıp şuradan koşa koşa işe gidiyorum. 60 yaşındayım.
28 Şubat'ın etkileri o kadar bizi yormaya başladı ki. Çekmeköy o zaman ilçe değil, belde. Yani jandarma var. Emniyet yok. Jandarma komutanı dindar, muhafazakar olduğumuzu öğrenmiş, tespit etmiş. Habire hem baskı yapıyor bize hem de başka türlü para koparmaya çalışıyor. Bir bakıyorsun biz ofiste oturuyorum, kapıya mavi jandarma minibüsü geldi. Astsubay böyle geliyor. Komutanımızın selamı var. Mehmetçik Vakfı işte şehit askerler bilmem ne bir yararına yapılacak bir konser var. Bu konsere bilet almanızı istiyoruz. Tamam dedim biz 2 ortağız, eşlerimiz de var. 4 tane alayım. 4 tane olur mu dedi ya Tayfur Bey falan. Ama gözlerinin içerisine bakışı o bakış. Yani o mafya bakışı yani. Böyle gözünü ayırdı bana. Tayfur Bey dedi şurada dedi adam dedi kooperatif yapıyor dedi. 200 tane aldı. Ben komutanıma giderim nasıl derim bu koca Lalezar konakları villa yapıyor burada. Ama nasıl böyle bir rol yapıyor karşımda. Adamla pazarlık ettik. 200 olmaz 100 olur falan filan. Aldık davetiyeleri. Ne kadarsa parasını zarfın içinde verdik. O konser yapıldı mı? Bizim o konsere gidecek zaten öyle bir durumumuz yok yani. Para nereye gitti? Bunun gibi olaylar. Resmen bir bunalım böyle. Ciddi bir bunalım. Ve ben gencim. 38 yaşındayım o dönem. Ve akşam eve geldim. Kızım 9-10 yaşlarında televizyon açık, televizyon izliyor. Kızım dedim ne bu televizyon açık falan git dersini çalış okulun der. İşte söylendim böyle Tuğba'ya yani kendimce. O 9 yaşındaki Tuğba kızım döndü böyle bana. Ben ayaktayım daha ceketimi çıkarmamışım. Bana dedi baba oku falan deme dedi. Bak dedi ablaları dedi dövüyorlar, copluyorlar dedi. Bana bir daha dedi üniversite oku deme. Buraları kesersiniz. Birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilmedi. Bırak Maalesef yönetmeliğim el vermiyor. Ankara Üniversitesi yönetmeliği gereğince açık fotoğrafla kayıt yapmak zorundayım. Geçtim balkona, yaktım bir sigara. O zaman sigara kullanıyorum. Yaktım bir sigara. O an böyle kafam dönmeye başladı. Benim hiç aklımın ucundan geçmemiş. Yani ailemizde, sülalemizde işte dedemiz subay, babamız mühendis, böyle yurt dışına gitmek, yurt dışında yaşamak yok yani böyle bir şey hiç planımda yok. Hiç aklımın ucundan geçmez. O gece Tuğba'nın o lafı üzerine, o balkonda, o sigara içerken derin derin çekiyorum. Ben dedim bu ülkeyi terk edeceğim. Ben hicret edeceğim dedim. Sabah kalktım birkaç tane arkadaşım aradım. Birisi dedi ki abi Avustralya'ya git dedi. Sonra bir arkadaşım dedi ki ya dedi Kanada'ya git dedi falan. Benim dedi tanıdığım bir iki insan var dedi. Çok mutlular yani. Kanada'ya git dedi. Allah Allah yani Kanada'da yaşam nedir, nasıl olur, göçülür mü, ne yapılır falan. Kanada'ya karar kıldım. Ve Kanada'ya geldik. 2001 yılında. Şimdi benim tabii Kanada'ya gelişim aş için, ekmek için, kariyer yapmak için, işte master doktora yapayım döneyim değil. Ben özgürlük için geldim. Şimdi biz camiye geldik. Camide Türkler işte soruyorsun halı yapıyor, öbürü sıvacılık yapıyor, öbürü inşaatta çalışıyor. Ya böyle bir tüccar arıyorsun. Hani bu ülkede ticaretle alakalı bilgi alayım ne olur ne biter. Hani İngilizcem yok. Bir şeyler duymak istiyorsun, öğrenmek istiyorsun, tecrübe edinmek istiyorsun. Bilgi alacağız, bilgi alacak kimse yok. Camide konuşuyoruz insanlarla. Diyor ki arkadaş ya abi geldi diyor birisi diyor bir iş yaptı diyor battı gitti diyor. Öbürüyle konuşuyorsun. Abi diyor sen diyor dil bilmiyorsun yaşın olmuş 40. Burada sen ne yapacaksın?
Yani batırırsın sen burada paranı falan. İş yapamazsın sen buralarda. Yani herkes olumsuz. Sonra bir arkadaşımın yeğeni, ya dedi Tayfur abi hep dedi önünden geçiyorum dedi. Bir halıcı var dedi. Galiba Türk dedi. Kalk gidek dedim. Halıcı dükkanına girdik. Adamlar Kanadalı. Dedik ki biz böyle böyle işte buranın sahibiyle görüşmek istiyoruz falan. Geldi adamcağız. Önce böyle bir mesafeli baktı. Dedik yani Türkçe konuşuyor güzel. Kayseri Ermenilerinden. Anlattım kendisine. Benim niyetim böyle böyle. Kanada'ya göç etmek istiyorum. Buralarda iş yapabilir miyim? Ne işler yapabilirim? Ticaret nasıldır? Ne değildir? Bilgi almak istiyorum dedim. Vaktiniz var mı? Bana bir 5 dakika ayırır mısınız? Ya dedi böyle çok gelenler oluyor dedi. Benim dedi kimseyle bu kadar böyle zaman harcama şeyimi. Hele gel otur dedi. Şöyle halıların üstüne oturduk. Biz onunla orada 2 saat sohbet ettik. Şöyle bir şey söyledi bana. Eğer dedi senin niyetin kötülükse, insanları dolandırmaksa, kötü mal satmaksa, yani kötü niyetin varsa buraya gelme. Kanada'ya gelme. Okul, eğitim, sağlık, ticaret, birçok şey ben soruyorum o cevaplıyor. Sonra kalkıp kapıda bizi uğurlarken toka yaptı. Gözümün içine bakıp bir şey söyledi. Dedi ki bak dedi bu kadar şey konuştuk dedi. Ama sen git dedi bu akşam dedi Allah'a bir sor dedi. Şimdi ne yapacağız burada? Kara kara düşünüyoruz. Ama çok hızlı düşünmem lazım. Böyle 3-5 gün, bir hafta. Ya dedim ki inşaat malzemeleri satalım. Depoyu tuttum. Tabelaya astık Efesus Seramik. Türkiye'ye 4 konteyner sipariş verdik. Seramik siparişi. Ama o arada ben habire piyasayı araştırıyorum. Karlar çok düşük. Müthiş bir rekabet var. Çin, Meksika, İtalya, Türkiye. 2-3 ay geçti. Mallar neredeyse işte yüklenecek, siparişi vermişiz. Aradım ben Türkiye'deki sipariş verdiğimiz fabrikayı aradım. Dedim ki ben bu seramik işinden vazgeçtim. Dediler ki senin depozitonu yakarız. Yakın dedim. Lalezer konaklarını Çekmeköy'de yaparken satış ofisimize ondan mobilyalar almıştık. Çok güzel böyle modern, çok keyifli şeyler. Aradım o arkadaşı. Dedim ki ya böyle böyle ben ne iş yapacağıma karar veremiyorum. Senin mobilyaları satalım Kanada'da. Olur abi falan dedi. Yani Türkiye'de biliyorsun bu işleri. Ne demek tabii ki çok iyi olur bilmem ne falan çok güzel konuştuk. O arkadaşımızla işe başladık. Hemen Kanada'daki ilk fuara müracaat ettim. O fuara katıldık. O mallar fuara yetişti. 2 konteyner mal geldi. Fuarda ürünlerimizi sergiliyoruz. Biz buradan yürüdük yani. O ürünler fuarda beğenildi. Siparişler aldık. O gelen 2 konteynerin üzerine de yeni siparişler verdik. İşler gelişti. Arkasından da ben çantamı topladım. Çin'e gittim. Çin'de bir fuara gittim ve Çin'le ticarete başladık. Ya mal satıyoruz. Adam teşekkür ediyor. Bugün 10 yıl geçmiş, sattığımız müşteri dönüyor. Yeni bir restoran açıyoruz. Yine istiyoruz 400 tane sandalye diyor. Bütün ürünlerimin resimlerini ben kendim çekiyorum. Hem çok keyif veriyor. Yani ürünü, o yapım aşaması, üretim falan. En son nokta bu fotoğrafta. Burada gördüğün hatalar. Mesela bu üründe şurada resim çekerken şu hatayı görüyorum. Bak görüyor musun? Kumaşlar burada pot yapmış. Biz bu ürünleri indirimli satacağız. Ben bunu satamam restorana, otele. Büyük kızım Tuğba. Ondan sonra Namık. 7 yaşındaydı Namık. Ahmet de 1 yaşındaydı. 1 yıl sonra ki yaz tatilinde Ahmet, annesi, çocuklarla beraber Türkiye'ye gittiler. Ahmet de orada bir rahatsızlık meydana geldi. Bir zatürre gibi hastaneye götürüyorlar. Sonra bir kanser teşhisi konuldu. İşte lenf kanseri denildi. 2 yaşında o zaman Ahmet.
bir doktor arkadaş zaten 3 defa kalbi durmuş çocuğun yani. Gitmiş yani Ahmet ölmüş yani orada gitmiş. 3 defa kalbi duruyor ve o doktor arkadaşımız en ağır kanser hastalarına verilen ilacı getirip veriyor. Hiç yani yapılmayacak bir şey normalde. Yani risk alıyor. O ilacı verince o lenf buradaki şey o küçülüyor vesaire. Ahmet nefes alabiliyor bilmem ne oluyor falan. Ne olacak? Dediler ki ameliyat olacak. Ahmet'in Cerrahpaşa'daki operasyonları, ameliyatları, oralar çok kötü günler geçirdik. Sonra Ahmet ameliyat oldu orada. Bir 15 gün kaldıktan sonra Kanada'ya geldik. Tedavisi devam etti. Biz Kanada'da 2000 yılında başladık ama Amerika'ya yer açıp burada fiilen depo kiralayıp ticarete başlamamız 2004 yılı. Yani 20 yıl olmuş Amerika'ya gelip ticarete başlayalı. Kanada'da ki o büyük bahsettiğim o fuarda sattığımız malların çoğunu baktık ki hep Amerika'ya satıyoruz. Ya bizim satışlarımızın %60'ı 70'i Kanada'ya değil Amerika'ya satıyoruz. Dedim ki bu böyle olmayacak. New York'ta, New Jersey'de bir depo açalım. Burada da operasyona devam edelim. Geldik. Burada da yer açtık. Çok da iyi oldu. Ben dedim kira bitti, liz bitti. Biz artık devam etmeyeceğiz yani. Kiramız bitti. Biz kapatacağız dükkanı. Ya dedi gel bir konuşalım böyle. Böyle bozuk bir İngilizcesi var benim gibi. Gittim. Ya dedi gitme dedi ayrılma dedi. Şimdi kira o zaman $22.000. Yani işte 30.000 falan olma durumu var. Ya dedi ne verirsin demeye getirdi yani. Aynen böyle şey pazarlığı gibi. Davar pazarlığı gibi. Keşke 10 deseymişim yani. Şimdi biz zaten 24 mi ne ödüyoruz kira. Ya dedim 15 olursa kalabiliriz falan. Hemen tamam dedi. Avukata kızım yaz dedi. Yaz hemen çabuk dedi. İmzala falan. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Yani biz aslında kapatacaktık yani. Bir daha bir 10 yılda şey yaptık. Kontratı uzattık. Neredeyse 15 yıl oldu. Burayı kiraladık. Başladık Soho Concept Showroom olarak. Mimarisini bizim Murat Mutlu mimar, Zaha Hadid'in öğrencisi o yaptı. 15 yıl önce yeni mezundu daha 2. yılıydı. Çok başarılı mimarlar da çok beğeniyorlar. Ben Amerika ve Kanada arasında sürekli gidip geliyorum. Ahmet'in o kanser tedavisi bitti. Kanseri yendi klasik ifade. Fena değil okula gidiyor. İyi yani. Fakat sonra kaslarla alakalı başka bir rahatsızlık çıktı. Vücudun ama her yerinde kaslar. Ve 2006 yılında Ahmet yürüyememeye başladı. Önce bir yürüteç verdiler böyle. Ondan sonra yürüyemedi zaten Ahmet. Bazen durup düşünürdüm ya bu depoda 10 binlerce sandalye var. Ama işte oğlum bir tekerlekli sandalyede yani şimdi. Ama biz hiç ona da bir şey hissettirmedik. Düzeleceksin, her şey çok güzel olacak. Çok iyi olacaksın. O da zaten inanıyordu buna. Çok güzel hayalleri vardı. Ahmet'i ben 2 defa Çin'e götürdüm. Los Angeles'a bilmiyorum belki 20 defa götürmüşümdür. Las Vegas'ta fuarımız var. Onu Ahmet'i de götürüyorum. O haliyle, tekerlekli sandalyeyle. Metanetle geçirdik o günleri, o yılları. Ahmet'in hastalığının genetik olduğunu bize söylediler. Bizi bir odaya çektiler, beni ve Seda'yı. Dediler ki sizin çocuğunuz genetik bir rahatsızlığı var. Kanser bunun bir tarafı ama işte kaslarda da bir problem var. Ve sizin bu çocuğunuz
en fazla yaşasa en fazla 19-20 yaşına kadar yaşayabilir. Tabii benim bir baba olarak o geceyi hiç unutmuyorum yani. Sonra ne oldu ama? Biz şimdi şöyle bir şey var. Ben buradan ailelere, hepimize söyleyeyim bunu. Ortaya söylüyorum, kendime söylüyorum. Mesela aile içerisinde işte çocuklara, eşler arasındaki huzursuzluklar, bağırmalar, çağırmalar, kapı çarpmalar, sinirlenmeler, niye çorba sıcak gelmedi, tuzu niye yok, arabam niye şurada yok, bilmem ne falan. Bunlar hep şöyle düşünürüm. Keşke insanlar bilseler ki ölüm çok yakın. Bize Ahmet'in 20 yaşına kadar yaşayabileceğini bize söylemiş ya o doktor. Sanki Ahmet bize emanet edilmiş böyle fanusta bir şey, bir kral. Aman buna iyi davranın, aman bunu kırmayın, aman bunu incitmeyin. Peki sen biliyor musun o bağırdığın, hakaret ettiğin karına, çocuğuna, işindeki neyse, biliyor musun onun ne zaman gideceğini? Yine Ahmet aynen 2 yaşında İstanbul'a, 2 yaşında Türkiye'ye tatile gittiği gibi 19 yaşında da yine tatile gitmişti. Annesiyle beraber. Yine bir ateşlenme hadisesi vesaire. Hastaneye yattı. Ben de gittim hemen tabii ki. Bir 10-15 gün kaldı Koç Üniversitesi Hastanesi'nde. Toparlanır gibi oldu. Bir daha bir çıktı. Sonra bir daha bir götürdük. O götürüşümüzde hatta benle Seda beraber götürüyoruz şeye. Acile aldılar. Acilden sedye ile asansörle üst kata çıkardılar yoğun bakıma. Orada bize Ahmet söylediği son cümlelerdi. Sizi çok yordum. Seda ile beraber oğlumuzu yıkadık, pakladık. Elazığ'da bizi bekliyor. Meseleyi anladım ki 60 yaşında ne A partisi ne B partisi. Bakın Amerika'ya, Kanada'ya 2 tane parti var. Bizde yüzlerce partiler kuruldu ve parti tabelalarına bakar mısınız? Adalet, hak, doğru yol, anavatan, refah, saadet. Meğer mesele tabelalarda yazılanlar değilmiş. Mesele adaletin tesis edilmesiymiş. Dağdaki çobandan en tepedekine kadar eğer adaleti tesis edemiyorsak bizim ülkemizden bir Japonya, bir Kore, bir Finlandiya çıkmasının imkanı, ihtimali yok.